Merhabalar. Nasılsınız Pervin Hanım? İyiyim, siz Keyifler nasıl? nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Sağ olun. Şimdi sizin biyografinize bakıyordum internetten de yani inanılmaz gerçekten. Bu yani böyle bir kariyer ne kadar ilginç bir yolculuğunuz var. Yani 1981'den bugüne burada böyle yukarıdan aşağı bir sürü hikaye. Ya bu nasıl oluştu? Yani şöyle sohbet etmek istiyorum sizle. Hani bu belki böyle röportaj gibi de değil, belki samimi bir sohbet olacak açıkçası. Çok daha mutlu olurum o şekilde. Tabii ki. Ne Siz demek? şu anda Almanya'da yaşıyorsunuz değil mi Pervin Hanım? Evet, ben şu an Almanya'da yaşıyorum. Daha önce Hı hı. İtalya'daydım. Hı hı. 11 sene orada kaldım. Eğitimimi 11 orada sene aldım. İtalya. Evet. Harika. Ay ne kadar güzel. Şimdi ilk olarak bu yolculuğa Mardin'de başlamışsınız öyle mi? Evet, Mardin'in bir ilçesinde doğdum ben. Derik ilçesi. Derik'te. Evet, babam öğretmen olduğu için Karadeniz'de ben büyüdüm 10 yaşına kadar. Tabii. Tabii. Mardin'de doğdunuz ama öğretmen olduğu için Karadeniz'de Evet, çalışıyordu. yani Siz 80'li de yıllarda biliyorsunuz siz de yani o zamanlar Aha, öyleydi. Biz güzel. Karadeniz'e gittik. Aha. Orada 10 yaşına kadar ben orada büyüdüm. Zaten Karadenizlilerle de böyle bir uzaktan bir bağım var yani. Çünkü çok Ordu'nun Fatsa bir de yani tam Fatsa'da aynen, Saitler köyünde bir de aynen, okumuşsunuz yani. aynen Ve öyle. çok ilginç bir yolculuk. Yani bu Ordu'nun Fatsa ilçesinin Saitler köyünden nasıl operayla tanıştınız da İnanın hiç İtalya'ya aklımın ucundan geçmezdi böyle bir şey. Aa Oradan Diyarbakır'a geldik biz daha sonra. Babam tekrar. tayini geldi tekrar. Biz çok Hı hı. istiyorduk memlekete dönmeyi. Hmm. Orada işte ben Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeydik o zamanlar. Ya hiç unutmuyorum. O kadar çok seviyordum ki bu Barış Manço'nun bir tane şeyi var. Hani böyle bir orgu var elinde tuttuğu var ya. Evet. Baba diyordum lütfen bana bundan al. Ben bunu istiyorum. Çok güzel. Babam da kırmadı beni. Gitmiş böyle Aa. sürpriz yaptı. Bana böyle Hı bir hı. org, elektronik bir org almış Hı gelmiş. hı. Casio'nun. Hiç unutmuyorum. Ben onda işte böyle yavaş yavaş böyle bir şeyler yapmaya başladım. Yani 11-12 yaşındayım daha. Hı hı. Henüz bir şey yok ama kulaktan çalmaya başladım ilginç bir şekilde. Eğitimsiz bir şekilde yani hiç Hı eğitim hı. almadan. Daha sonra babam şey dedi. Burada dedi bir tane yarışma yapılıyor. Halk müziği yarışması. Girmek ister misin dedi. Ben de harıl hurul nasıl çalışıyorum Ne ama. kadar güzel. Ama babanız çok önce olmuş ama size. Evet Hani 14 yaşında falandım o zaman. bir şeylere sizi sürüklemiş yani. Hani bir dene bir dene diye bir şeylere girmişsiniz. Aynen Çok öyle güzel bir oldu. şey. Çok güzel bir şey. Sonra ben bu yarışmaya katıldım. Kazandım. Kazandıktan sonra o radyo senin, bu radyo benim. İşte bütün bu etkinlikler falan ilçedeki oralara götürmeye başladılar beni. Böyle başladım. Halk müziğiyle başladım Müthiş. aslında ben. Şimdi halk müziğiyle başladınız ama yani o zaman bile herhalde halk müziğini farklı okuyordunuz ki yani böyle bir operaya yönelim Yok, oluşmuş yani. inanın öyle değil. O da Gırtlakla değil. söylüyordum. Yani bildiğiniz Ha, gırtlakla falan hani söylerler ya, hatta ben evet. daha var yani o hikayeme de Hmm. geleceğim. Hmm. Şöyle oldu. Sonra ben işte müzik öğretmenim falan babamla konuşuyor. Diyor ki işte isterseniz bir okula falan yazdırın çocuğu. Böyle Ay ne ben kadar güzel. okula yazdırdılar beni. Yani Diyarbakır çok Güzel Sanat. şanslıymışsınız ya. Çok Ya şanslıymışsınız biliyor musunuz? Bakın ben şöyle söyleyeyim. kesinlikle. Ben ortaokulda hocalarıma giderdim derdim ki yani ben acaba hocam derdim müzikte biraz ilgim var falan. Yani ne ilgin var falan diyorlardı böyle. Saçma sapan yani kendi kafamıza göre. Ben matematik bölümü falan okudum. Hiç alakası yok. 3 sene. Öyle mi? Yani Aa, tabii yani çok ilginç kırılımlar bunlar. Hani bir ortaokulda bir öğretmenin ya müziğe yetenekli bu çocuk bari güzel sanatlara gönderin diye sizi yönlendirmesi bile bence ya harikulade bir o şey. hocamın nerede bulabilirim hiç bilmiyorum. O kadar böyle aklımdaki ismi Murat. Hmm. Yani Murat. Murat Dönertaş'tı galiba Murat hatırlarsan. ya izliyorsa yani bu videoyu Bilmiyorum izlediğinde nerede olduğunu da. iletişim kurmak isterse sizle Evet, iletişim evet. kursun. Ya o çok tatlı bir insandı. Yani Hmm. babamla konuşması, işte bir okula yazdırmak istemeleri. Hı hı. İşte güzel sanatlar o zamanlar daha yeni açılmaya başlamıştı. Hı hı. Ben de 4. mezunlarındanım Diyarbakır'daki. Hı hı. Hatta Sezer Aksu falan yapmıştı şeyi, yeni okulu falan şu an. Biz orada tabii okuyamadık ama iki koridor arasındaydık biz. Diyarbakır Hı. Lisesi'nin içerisinde iki koridor Anladım. Küçük bir bölüm. Aynen. Anladım. Ben orada okudum. Yani öğretmen eksikliğimiz de vardı. Enstrüman Doğrudur. eksikliği. O kadar Hı zor hı. şartlarda okuduk Hı ki. hı. Yani
çok böyle zorlandık yani. Ama Hı hı. orada ilk müzik eğitimim oldu. İşte Mozart duyuyorum, Chopin duyuyorum. Hı. İşte koro dersi, şan tekniğiyle söyleyen bir hocamız vardı orada. Yani böyle şeyler yavaş yavaş işte biraz Sizi. bir şeyler oluşmaya başladı. Hı hı. Böyle hatta ben yazıyordum bu arada. Şiir yazardım, makale, işte denemeler falan yazardım. Çok ilginç Çok bir durum güzel. oldu. Çok güzel. Böyle bir tane deneme gönderdim ben de. Makale gönderdim şeye. GAP bölge yarışmaları olurdu, GAP projelerinin. Hmm. Ben de yazayım dedim bir tane. Yazdım. Türkiye ikincisi oldum. Böyle bir şey Aa, olur ne mu? kadar güzel. Sonra işte gelin Ankara'ya size ödül Hmm. vereceğiz dediler. Ben de öğretmenimle, edebiyat öğretmenimle gittik. Neyse. Çok güzelmiş ya. Bizim çocuklar Evet. orada. Her bölgeden bir çocuk gelmiş. Her Hmm. şehirden böyle. Çok hoş bir maceraydı o da. Çünkü benim için Evet. ilk defa ilk çıkıştı yani Karadeniz'den sonra Ankara'ya Hı gitmek. hı. Yani 16 falan yaşındaydım. Orada işte bir gece düzenlendi. Herkes işte müzisyen var mı? Ben müzik bölümü öğrencisiyim. Ben bir tane türkü söylerim dedim. Bir tane türkü söyledim orada. Çok Ardından güzel. bir Beethoven'ın bir İhli Bedih diye bir liedi vardı. Onu söyledim. Hı hı. Sonra bir baktım GAP bölge başkanı yanıma geldi. İşte ya dedi sende opera sesi var dedi. Farkında mısın? Dedim hayır o ne demek? Operayı da bilmiyorum ne olduğunu. Hmm. Yani okulda eğitim aldık ama opera ile alakası Tabii. olan bir eğitim değil. Hı Yani hı. opera hiç duymadım. Öyle bir şey yok. Dur bekle dedi. Sana dedi Maria Callas CD'si hediye edeceğim dedi. Aa, ne kadar Tanıyor musun güzel. dedi. Çok ünlü bir soprano falan. Yok dedim tanımam etmem falan. Çok Çok güzel. şeydi yani o zamanlar. Sonra Kaç geldi bana yaşındaydınız o hediye zaman? etti o CD'yi. Yaş Kaç yaşındaydınız o zaman? 16-17 falandı 16. herhalde. Yani resmen aslında ilk şey geçilmiş, 18 yaşına gelmek üzeresiniz ve ilk defa opera ile ilgili bir şey elinize geçiyor. Evet Öncesi evet yok. ilk defa. İlk Hı hı. defa. Hayatımda duymadım yani operanın ne Hı. demek olduğunu bile bilmiyorum. Daha sonra bana hediye etti ama benim CD çalarım yok bunu dinlemek için. Ya bir kenara bırakayım dedim bunu. Bir gün dinlerim. Neyse. Sonra? Sonra ben okulu bitirdim Ankara'ya gittim. Gazi Üniversitesi müzik eğitimine girdim. Hı hı. Orada herkes operaya falan gideceğiz diyorlar böyle. Hı hı. Aralarında konuşuyorlar. Ben de operayı duymuşum. Ben de gelebilir miyim falan diyorum. Beni aldılar götürdüler arkadaşlar. Hatta bazen gizlice gittiğim de olurdu. İnsanlar Hı acaba hı. ne der falan diye. Çünkü ya çok böyle şey bir kızdım. Yani böyle çekingendim. Hı. Aman kimse duymasın, kimse bilmesin falan Hı diye böyle hı. biraz Hı şey hı. olurdum yani. Neyse gittik orada Il Barbiere de Siviglia, Sevil Berberi'yi Hı gördüm. hı. İlk gördüğüm opera oydu Rossini'nin. Çok Hı komik hı. ve çok güzel bir opera. Soprano bir çıkıyor bir iniyor falan. Dedim ben de böyle bir şey yapmalıyım falan dedim. Güzel, güzel, çok güzel. Sonra aklıma o CD geldi Maria Callas'ın evdeki. Ya dedim Hı ben onu hı. dinlemeliyim. Ne yapmışım ben? Allah Allah. Ya yine o ana kadar bir şey yok. Yani böyle Yok. bir küçük kıvılcım var ama bir şey yok. Peki çok güzel. 3 sene falan geçti tabii. Ben okuldan aldığım bursla ben hemen o CD dinledim. Bir CD çalar aldım kendime. Hiç unutmuyorum. Hı Hala hı. atamadım onu Philips'in böyle. Tabii. Şey verebiliyor muyuz bilmiyorum. Yok canım, verin ne olacak. O zaman Philips çalarlar Atamıyorum. bende de vardı. O kadar böyle benim için değerli bir şey ki. Onu da Hı dinledim hı. böyle Allah'ım dedim. Nasıl bir ses bu? Hemen dedim hemen. Yok böyle bir şey. Ben opera sanatçısı olacağım. Anında karar verdiniz. Anında yani Budur anında. yani. Ben kendinizi oraya ait mi hissettiniz? O müziğin mi içinde hissettiniz? Ya o müziğin Ne içinde geldi? hissettim. Yani bu benim sesim, bu böyle olmalı falan Hı dedim. Taklit etmeye hı. Hı başladım önce ilk hı. başlarda ve hocam falan yoktu. Hı hı. O, işte bir takım böyle kolay eserleri falan ezberlemiştim hatta İtalyancam yoktu o zaman. Batti Hı hı. Battio falan Don Giovanni'den işte Zerlina Aryalarını falan Hı hı. ezberlemiştim. Hatta bazı yerlerde söylüyordum da yani aileme falan evin içinde. Onlar pek farkında değillerdi böyle hani opera ile ilgili şeyleri yoktu. Sonra işte Çok ilginç. evet, Süper. sonra ben işte ben cello mezunuydum okuldan, güzel Hı hı. sanatlardan. Bizim müdürümüz de ille bu enstrüman çalacak diyordu, şan bölümüne geçmesin. Hımm. Yani ben çok istiyordum şan bölümüne geçmeyi okulda. O
ille de enstrüman çok kutsal. Enstrüman çalsın. Çok önemli bir şey. Bırakamazsın işte cellonu falan derdi. Sonra ben gittim CSO'dan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni'den bir hoca geliyordu bize. Onunla konuştum. Dedim hocam ben şan çok seviyorum. Lütfen beni şana geçirin artık dedim. Tamam dedi, ben konuşacağım dedi hocayla. Konuştu ve geçti. Nasıl yaptınız hocam dedim. İşte elleri küçük Nasıl? dedim. İşte parmakları. İnanmıyorum. Bir sürü şey Kötüleyerek yani elinden geleni yaparak. Kolları Güzel. kısa demiş. Yani Olmaz. olmaz bundan cellist falan. Neyse ben şan bölümüne son 2 senede geçtim okulu. Orada bir konser verdik. Beni izlemeye bir konservatuvardan bir öğrenci gelmişti. Ya dedi sen kiminle çalışıyorsun? Ne yapıyorsun burada ya? Senin ne işin var burada falan dedi. Ya dedim ne yapayım dedim. Şan bölümünde okuyorum. Yok dedi sen konservatuvara gel dedi bize. Bir hoca var. Seni onunla tanıştıracağız. Ben gittim. Bekliyorum böyle. Bütün öğrenciler söyledi gitti. Benim sesim kısıldı orada. Sesimi açmışım. Hocayı bekliyorum. Ya hocam dedim beni ne zaman dinleyeceksiniz? Böyle kaldım. Ay çok fena. Hoca böyle bir döndü baktı. Sen kimsin yahu? Falan dedi böyle bir sesle. Ya dedim hocam ben Gazi'den öğrenciyim. Geldim buraya. İşte siz çok meşhur musunuz? Ben size dinletmek istiyorum sesimi. Dinlettim. Ya bayıldı. Kadın dedi ki ya sen kiminle çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Çabuk gel benimle çalış. Beraber çalışmalıyız. Ne kadar güzel. Yani bu da büyük bir şanstı benim için gerçekten. Çünkü ya tabii ki Ankara'da okuyorum. Maddi olanaklarım çok yoktu. Baba öğretmen, 5 kardeşiz. Hocaya da söyledim. Dedim ki bakın dedim hocam benim maddi olanaklarım yok ders almak için sizden. Yok dedi ben hiç istemiyorum bile dedi senden. İnanmıyorum. Müthiş. Oylun Erday'ı bilmem tanır mısınız Ankara Operası'nda? İsmini duydum. Evet. İlk hocam oydu. Onunla çalıştıktan sonra o bana çok şey verdi. Bir sürü. Yani isim veriyor. Şunu dinle, şunu yap, şöyle yap falan. Hayatım opera olmuştu. Yatıyorum, kalkıyorum opera. Hiçbir şey yapmıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Öyle. Harikulade. Tam bir U dönüşü olmuş artık. Ondan sonra çarkı bu tarafa kırmışsınız ve ondan sonra yolculuk başlamış. Ve ondan sonra da İtalya serüveni mi başlıyor? Yok ben Diyarbakır'a geri dönüyorum okulu bitirdikten sonra. Çünkü benim annem babam benim müzik öğretmeni olacağımı düşünüyorlar hala. Yani. Onlara söylemedim operacı olacağım diye. Şaka. Hiç kimsenin haberi yok böyle bir şeyden. Senin yok. Haydi bakalım. Babam diyor ki KPSS sınavı ne oldu? Harika. Harika. Buyurun. Ya diyorum ben baba girmedim ki o sınava diyorum. Aman Allah. Babam çok kızdı ve dedi ki olmaz sen müzik öğretmeni olacaktın. Ne yaptın? Ben opera sanatçısı olacağım dedim baba dedim. Yani ben kendimi öldürürüm. Ben öleceğim dedim yoksa. Ben yapmam böyle bir şey. Çok gerçekten yani büyük bir savaş verdim mücadele. Hemen hocamı aradım. Hocam dedim babamı arayayım. İkna edin. Babam aradı. Babam bir U dönüşü yaptı. Olur mu öyle şey işte. Biz Allah Allah. Aslında falan. Neden öyle bir şey yaptı peki? Neden? Ya aslında kaygıları varmış babam. Kaygılar. İşte sanatçı olursan işte nasıl geçineceksin, ne yapacaksın? Yani yoksa ben seni isterim dedi. Yani babam en büyük takipçim şu an benim yani. Hatta çok fazla eleştirir beni. Şöyle yapsaydın, şurası şöyle olsaydı falan demeye başladı aman artık. Allah çok fena. Teknik de öğrendiyse yandınız yani. Tabii. İlerlemeye başladı. Şahane. Ve ondan sonra artık Diyarbakır'dan sonra tamam yani. Hocam aradı. İşte dedi ki operada sınav var. Çabuk koş gel. Ankara Operası, işte Mersin Operası. Ben oraların şeylerine girdim. 6 ay sonra mı? 6 aylık eğitimden sonra hocamla. Hocam dedim yapabilir miyim? Emin misiniz? Tabii ki yapacaksın falan. Ben girdim tabii. Yemyeli sanatçı olarak Ankara Operası'na girdim. Ama yine bir bohem yaşantı. İşte zor biliyorsunuz Ankara'da yaşamak. Yani gidip geliyorum. Sonra işte Deydamiye Operası'nda bana ilk rolümü verdiler. Sonra bir gün Ankara Operası'nın müdürü şey dedi. Yarın dedi İtalya'dan bir opera menajeri gelecek. Sen de dinletmek ister misin sesini? Çalış. Peki güzel. dedim, hemen harıl yine çalışmaya başladım. Ne dinleteyim? Şunu dinleteyim. Mozart'tan bir eser.
Tabii operanın en arka bölümüne gitmişim ki sesimi kimse duymasın. Çalışıyorum ama nasıl? 3 saat, 4 saat hala ben çalışıyorum. O zaman tabii gençsin, işte 20'li yaşlarda. Ne olduğunu bile bilmiyorsun. Habire şarkı söylüyorum. Doğru. Allah ne Kesinlikle. verdiyse. Sonra işte en son ben kaldım. Gittim. Bir böyle cümle söyledim sadece. Dur dedi. Tamam yeter. Dedim, niye ben daha söylemedim? Aryam bitmedi. Ay çok korkunç. Ay beni seçmedi diye ben bir üzüldüm. Nasıl? Evet. Yok dedi, ben seni dinledim. Sen değil miydin dedi. 2-3 saat. 3 saat 15 bin kez söyleyen. Aynen böyle oldu gerçekten. Komik ama gerçek yani. Evet dedim, bendim. Tamam dedi, ben seni götürmek istiyorum İtalya'ya. Aynen böyle. Sadece sizi mi aldı Ankara'dan o gün? Bir kişi daha vardı. Bir kişi daha. Bir kişi daha vardı. Yani bu İtalya transfer hakikaten bir menajerle oldu. Aynen. Doğru mu? Aynen öyle oldu. Ya futbolcu gibi yani. Ya ne kadar iyi oyuncu, sizi transfer edelim gibi bir şey mi bu yani? Valla böyle film gibiydi. Kart vizitini falan verdi. Bu benim işte kart vizitim. Bana mail yaz. Seni Roma'da karşılayacağım dedi. Bu kadar. Çok harika. Yani sizi şimdi ne yapacak? Siz İtalya'ya gideceksiniz. Menajer olarak sizi bir operaya mı sunacak? Nereye sunacak? Aynen öyle oldu. İşte Venedik Operası'na, Floransa'daki operaya, işte birçok yere beni dinlettirdi. Oradakiler de şey dediler, işte daha çok genç, yeni bir ses, altın gibi bir ses falan demeye başladılar tabii orada. Ama ben de şeyim yani böyle gençlik şeyi var ya, 20'li yaşlardaki o tavırlar, o şeyler, diva pozları falan. Aman Allah'ım. Harika. Yakışır. Yani, inanılmazdı. Yani ben de hayatımda ilk defa bir ülkeye gidiyorum. Daha önce şeye gitmiştim. Viyana'ya gitmiştim Hans Gabor Belvedere yarışması için. Oraya da seçilmiştim. Ama bu ikinci ülke şeyimdi, maceramda. Böyle sonra beni Sergio Segalini diye bir adam dinledi. Teatro La Fenice'nin müdürüydü. Şimdi vefat etti tabii 2-3 sene önce. Bu kesinlikle dedi İtalyanca öğrenmeli ve İtalyan tekniğini, stilini öğrenmeli dedi. Siz o zaman ne tekniği kullanıyorsunuz? Yani ben hocamın tekniğini kullanıyorum. Hoca ne öğrettiyse o. Hocam da İtalya'daydı. Fakat dedi burada daha fazla şey öğrenmesi lazım dedi. Ben de orada bir akademi var. Oraya dinlettik sesimizi. Oranın da zaten direktörüydü kendisi yine. Oraya beni aldılar. Accademia d'Arte Lirica diye. Yani opera akademisi. Akademi. Küçük Okul burası. köy. Küçük yani bir köy. O kadar küçük ki. Ozimot diye bir yer. Yani ben dedim, ben burada nasıl yaşayacağım? Niye bu insanlar buraya geliyor diyordum. Yani dünyaca ünlü opera sanatçılarının hepsi oraya geliyordu. Kaba Ivanska, işte Matteucci, bir sürü insanla tanıştım böyle. Ama küçücük bir köye kurmuşlar opera. Allah Allah. İlginç. Yani ilginçti, evet. Orada gerçekten ilginç. Bir manastırın bir yatakhanesi vardı. Orada kaldım. Bir yıl kadar falan. Böyle yavaş yavaş kariyer şeyi başladı işte. Ben oradan ayrıldım. Orada bir hocayla tanıştım. Carmen González diye. Bir İspanyol mezzosopranoyla. O da Perugia'da yaşıyordu. İtalya'nın orta bölgelerinde, yani böyle Roma ile Floransa arasında bir şehir. Ben oraya taşındım daha sonra. Orada konservatuvar okudum. Hocamdan özel dersler aldım. O da aynı şekilde sağ olsun, Allah razı olsun ondan, bedava yani dersler verdi bana, ücretsiz. Müthiş bir şey ya bu. Böyle oldu. Gerçekten çok ilginç. Yani ben özellikle hani soluksuz şekilde dinlemek istedim. Çünkü Türkiye'de şu an yaşayan ve çok genç yaşlarda olup hiçbir hedefi tam olarak oturmamış, sesini bile tanımayan bir sürü insan var. Bir sürü genç var. O kadar güzel anlattınız ki aslında. Yani bir yolculuk var. Yolculuk sırasında kendini tanıma süreci var. Tanıdıktan sonra acaba iyi miyim diye sağa sola sorma var. Galiba iyiyim ben, olacak bu deyip sonra bir yola doğru gidiş var ve ardından aslında hiç de çok erken bir yaş değil bence. 18-19 yaşından sonra tanışıyorsunuz aslında tam olarak operayla. Belki 20'li yaşlar. Bu yani geç mi erken mi, belki İtalya'da yaşasanız bunu 10'lu yaşlarda çok daha erken bir şekilde hani o şey, ama
Türkiye'de yaşadığınız için tabii ki hani sınırlı kaynaktan alabildiğiniz bir yolculuğa sahipsiniz. Fakat yine de tekrar su akan yolunu buluyor, tekrar aynı yere doğru gidiyor. Aynen. Zor da olsa. Yani bir de bir sürü eğitim almışsınız. Şimdi benim eğitim sıralamasına bakarsak güzel sanatlar bitiyor. Ankara'da bir Gazi Üniversitesi bitiyor. Ondan sonra tekrar konservatuvar başlıyor Ankara'da. Sonra o bitiyor. Konservatuvarı ben yurt dışında okudum. Yurt dışında, İtalya'da Hocayla okuyorsunuz. eğitim dersleri aldım. Evet. Eğitim dersleri alıyorsunuz ama Ankara'da da eğitimler alıyorsunuz. Aynen. Tekrar başka hocadan. Sonra o bitiyor. Yani bu nereden baksanız kaç sene, inanılmaz bir eğitim süreci. Gerçekten büyük bir eğitim süreci. Böyle sevgisiz, ilgisiz, aşksız yapılacak iş değil bu. Bu kadar sene uğraşmak yani. Yani hala ders alıyorum, düşünün artık yani. Çünkü kontrol olması gerekiyor. Ses tellerimizi göremediğimiz için bazen yanılgıya düşebiliyoruz ya da işte insan hali, biz makine değiliz yani sonuçta. Bir robot değiliz. Müthiş. O yüzden birinin her zaman bir mentorluğuna, yani danışmanlığına, işte ihtiyacımız var yani sonuçta kontrol edebilmek. Çok güzel. Ama tabii ki bunun herhalde merkezi sizin için İtalya'ydı. Bu eğitimin merkezi İtalya'ydı. Çünkü operanın da kökeni belki de daha doğrusu en büyük yayılımı İtalya üzerinde oluşmuş. Ve İtalya'nın da gerçekten ne zaman bir İtalyan tenor, bir soprano veya İtalyan bir ses dinleseniz kendine has bir stili vardır. Hakikaten benzemez. Ne Alman'a benzer ne İspanyol'a benzer. Farklı bir yapısı var. Farklı bir pozisyonu var tuttukları yer. Ve çok ilginç geliyor mesela. Size göre bu yeri nasıl anlatırsınız, bu farklı stili? Neyle özetleyebilirsiniz? Ben şöyle anlatabilirim. İtalyanca bir kere bence çok müzikal bir dil. Bir kere. Yani hatta herkes bunu söyler. İtalyanlar daha çok yuvarlayarak, yani kelimeleri daha çok yuvarlak ve daha kubbeli söylemeyi seviyorlar. Örtük sevmeyi seviyorlar. Ama Almanlar onlara göre daha açık söylemeyi seviyorlar. Daha açık, daha böyle beyaz derler. Beyaz diyelim. O şekilde söylemeyi severler. Çok güzel. Çok güzel. O yüzden mesela ben Almanya'da yaptığım dinletilerde her zaman bana şey derler. İtalyan tekniği kullanıyorsunuz, evet falan. Güzel. Yani bu herhalde bu yerleşmiş teknik aslında şeyle alakalı diye düşünüyorum. Hani yöresel bir şey. Hani bir yörede daha fazla böyle parlak seversin, bir yörede daha daha kapalı sevdiğin zaman hoşuna gider. Bunun gibi Almanya ile İtalya arasındaki opera dinleti farkı aslında yerleşmiş bir kültürel bir zevk gibi düşünmek gerekiyor belki de. Siz daha iyi bilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum yani buna. Ama İtalyanca gerçekten tam opera için biçilmiş bir kaftan yani. Opera dili yani. Kesinlikle. Peki İtalyancayı nasıl geliştirdiniz? Orada okurken mi hepsi gelişti? Özel bir çalışma yaptınız mı bununla alakalı? Özel bir ders almadım. Kendi kendime öğrendim. İtalyancayı. Tabii. Bayağı böyle sokakta konuşa. Aynen öyle oldu. Arkadaşlarım çoktu. İşte okula gidip geliyorduk. Devamlı yazıyordum kağıda, deftere. İşte hepsini kategorileştirmiştim artık. Bütün kelimeleri, şeyleri, her şeyi yani. Duvarlara asıyordum. Artık duvarda yer kalmamıştı kağıtlardan. Bu nasıl bir şey ya? İşte bir şey çalışıyordum ben. İnsan bir şeyi başarmak için ne kadar mücadele ediyor. Vallahi tebrik ederim sizi. Yani müthiş çok bir şey. Mücadele ettim gerçekten ya. Acı çektiğim zamanlar oldu, kötü zamanlarım oldu. İşte opera yarışmalarına katıldım mesela daha sonra. Daha sonra ilk kontratımı aldım mesela Teatro alla Scala'dan, Milano'dan. Bu benim hayatımdaki dönüm noktası oldu. La Scala'da aldığınız bir kontratınız oldu. O kaç senelerine denk geliyor? Hangi yaşa? 2010 yılıydı. 2010 yılı. Sarma sararken hatta. Çok komik. Nasıl yani? İtalya'da mı Türkiye'de mi sarma soydunuz? Evde. Yemek yapmayı. Yani arkadaşlarım vardı o zamanlar. İşte bize kendi şeyini yap, yemeklerini yap falan derlerdi. O gün de kısmet. Dolma işte sarıyorum, sarma sarıyorum falan. Bir telefon geldi bana. Scala'dan. Scala'nın müdürü de geçen sene vefat etti Covid'den. Eski müdürü Luca Targetti. Çok büyük bir destekçim oldu o. Bir yerde beni dinlemişti. Ben senin sesini duydum. İşte senin telefonunu buldum. Teatro alla Scala'da söyler misin? Ben orada şöyle. Tabii. Nasıl yani? Ya arkadaşlar dedim, ben Teatro alla Scala'da söyleyeceğim galiba falan dedim. Böyle etrafımda
Arkadaşlarım Müthiş. hepsi böyle nasıl seviniyoruz biz. Uçuyoruz falan yani. Hı hı. Müthiş bir şey oldu benim için. Tecrübe oldu. Hı O hı. tiyatro, ondan sonra çok önemli değerli sanatçılarla Hı aynı hı. sahnedeyim. Müthiş bir şeydi Müthiş bir gerçekten. şey. Unutulmaz. Şimdi tabii ki sizin ben sizi her izlediğimde, daha doğrusu sizin de aslında sizin performanslarınızı beraber izlemek isterim. Çok büyük mutluluk ve onur duyarım bundan. E, Bu ilginç bir şey. Ben mesela şöyle bir durum vardır ya. Mesela benim okulda hocam Erol Uras'tı. Belki tanırsınız. Hı hı. Rahmetli. Yani o da çok yakın zamanda maalesef Covid'den kaybettik. Şimdi Erol Hoca İstanbul Üniversitesi'nde Türk müziği eğitimi almış bir hocaydı. İşte Türk müziği eğitimi almış fakat hani operacı sonuçta. Yani kariyeri opera. Şimdi bunları harmanlarken yani bir araya getirirken işte bir anda Münir Nurettin okurdu. Hı hı. Ama başka türlerde de okurdu. Fakat sizin şimdi onlardan bir farkınız var. Siz hakikaten türkü okuyarak geliyorsunuz. Yani Aynen. stiline daha çok stiline hakim olarak geliyorsunuz. Ondan sonra Ankara'dayken zaten TRT'ye girmiştim bu arada. Halk Müziği Korosu'na, gençlik. Orada düşünün zaten yani. dedim ya ben ne yapıyorum? Ben halk müziği söylüyorum, okey, güzel. Ama Evet. ikisini ayırt etmek gerçekten çok zor Hmm. bazen. Kontrol Hmm. edebilmek. Hem opera hem gırtlaktan söylüyorsun. Evet. Birini seçmeliyim dedim. Ben operayı Hmm. seçeceğim dedim. Orada hemen, çünkü halk müziğini Değişti. çok seviyorum. Hı-hı. Şimdi bu iki harman demek ki tamamen tekniği değiştirerek mi buluşuyor? Şu an mesela bir türküyü yorumladığınız zaman Hı e, hı. ne yapmanız gerekiyor? Çok zor bir şey. Acaba tekniğime mi Yani dönsem? ben Acaba şuna bir de... inanıyorum Emre Bey. Tabii. Kesinlikle siz de kesinlikle böyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Yani bütün opera sanatçıları arkadaşlarım mesela bu türküleri opera tekniğiyle söylüyorlar. Opera gibi yani. Öyle Hı-hı. olmaz kesinlikle. Hmm. Olmaması gerekiyor. Yani halk müziği, işte sanat müziği olsun. Eğer yine operatik bir şekilde söylemek istiyorsanız o arayı bulmanız gerekiyor bir şekilde. Çünkü insanlar haz almıyor ondan. Yani Türklerinizi niye böyle yapıyorsunuz falan diyorlar. Mesela ben Hı-hı. makamdan uzak durmamaya çalışıyorum. Hı-hı. Ritimden, makamdan, işte Hı-hı. onun yöresinden, gırtlağından, Hı. yapısından kopmamaya çalışıyorum. Çok O, güzel. o olunca insanlara sıcak geliyor, Hmm. güzel geliyor. Hı 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 hı. Ama böyle devamlı o işte bilmem ne falan şeklinde yaptığınız zaman insanlar diyor ya bu ne yapıyor, bizim şarkılarımızı, türkülerimizi mahvetti diyorlar sonra. Hı hı. Buna dikkat etmek gerekiyor Hı diye hı. düşünüyorum. Ama kendiniz demek ya siz o zaman ikiye ayırdınız bunu. Yani opera böyle söylenir, türkü böyle söylenir. Aynen. Aynen. İkisini ayırdığınız anda da evet diyorsunuz. Yani ikisi karışmıyor. Ben bu harman konusunda çünkü çok kafalar karışık biliyorsunuz. Hı hı. Mesela Türkiye'deki şan eğitim sisteminin içinde özellikle Türk müziği okullarında yani Batı müziği Evet. okullarında özellikle opera eğitimleri standarttır, fikstir aslında. Birçok şeyin metodu zaten Hı hı. yüzyıllarca gelen bir metod olduğu için alıp uygulamak kolay. Ama bir Türk müziği okulunda ki Gazi'de okumuşsunuz şan eğitimi aldığınız zaman çok kafalar karışıyor hep. Yani işte bu türküyü böyle okurken dur şunu kubbeli yap falan dediğin zaman o ruh her şey bir karman çorman hangisi doğru diye bir şey var ve sorun oluşuyor ve tam bir metodumuz yok gibi gözüküyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz var mı? Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle şimdi Türk müziğinde de, Kürt müziğinde de, Arap müziğinde de, diğer müziklerde olsun, bütün dünya halk müziklerinde de heterofonik dediğimiz bir yapı var. Yani makamsal yapılar var. Hatta Hı hı. Mozart ve Bach'ın eserlerinde bile bunlar var. Aa, Mozart'ın hani daha dünyamızın var ya ta ta evet. ta 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 yaptığı işte bu şeyler. Onda bile yani mesela bu heterofonik aslında. Bize yakın, makamsal. Gerçekten mi? Tabii ki. E, Neden? Yani bunlar ne yapılmış? Evrilmiş. İşte piyanoda bildiğiniz bu Hı. komalar Hı yok hı. bildiğiniz gibi. Ne Komalar yapılıyor? kaldırılmış. Ne yapılıyor? İşte bizdeki de opera bölümlerinde, şan bölümlerinde ne yapılıyor? İşte türküleri de bu şekilde yapalım. Yani o Ha, komadan uzaklaşalım. anlıyorum. Uzaklaşalım ve bu şekilde söyleyeyim. Ama ben Hı o hı. komadan uzaklaşmamaya özen gösteriyorum. Hı hı. Hicazsa Hicazdır o. Ya da işte ne bileyim ne makamıysa odur. Uşaksa uşaktır. Neyse artık Ama o makamın tarzda, karakteri. o
okumanız gerekir. Yani o tarzda söylemeniz Evet. gerekir. Şimdi mesela merak ettim. Siz muhtemelen %100 İtalya'da çalışırken böyle aralara sıkıştırmışsınızdır piyanoyla bir şeyler çalarken de bir makamsal falan. Tepkiler nasıl oluyor? Bu ne ya? Bu detone oluyor bu falan diye mi bakıyorlar size? Yoksa yani... Yok, biliyorlar. Söylüyorlar. Ha, biliyor. Ya bir şeyler duyuyoruz diyor, bizim alışmadığımız bir şey. Ama ne bu bilmiyorum yani şeklinde. Tabii Bilmiyorlar, evet. Değişik geliyor onlara. Yani duymadıkları bir müzik. Yani o müzikle doğmamışlar. Aslında büyük bir kayıp bence. Çünkü biz onların müziklerini öğreniyoruz. Opera, lied, şanson, bilmem ne. Kesinlikle. Her şeyi öğreniyoruz ama kendi müziğimizi de biliyoruz. Şöyle bir şey, bir de bizim müziğimiz Mezopotamya'dan çıkmış. Biz onlara emanet etmişiz. Onlar değil aslında. Yani İlginç. düşünün Güzel. artık. Tabii. Ziryap denilen Kürt müzisyen, mucit. Oradan kalkıyor. Ta bu Irak'tan, işte Bağdat'tan. Kalkıyor, işte hocası tarafından kovuluyor dergahtan. Nedir? Diyor ki sen onun udu, işte ud çalma stili, sesi muhteşem. Onu kovuyor. Kovulunca nereye gidiyor? Endülüs'e gidiyor. Orada tabii Andaluzya dediğimiz İspanya'nın güneyi. Oraya müziği götürüyor. İlk konservatuvarı açıyor. Uda 5. teli taktırıyor. Yani vay. ya neler yani şan tekniğini bulmuş adam mesela. Tabii bele işte kuşak bağlama, işte yaptırmalar, işte o şekilde. İşte kekemelere mesela önemli icatlar geliştirmiş falan. Çok ilginç. İsmi Ziryap mı? Nasıl yazılıyor? Ziryap. Çok araştırmak istedim. Çok da merak ettim şu anda. Hakikaten orijinal. Oradan kalkıp böyle bir müziğin yayılmasına da tabii yani Mezopotamya'dan insanlık müzik çıkıyor. Dünyanın ilk şarkısı Hurrice. Yani atalarımız oradan çıkıyor. Ugarit Tapınağı'ndan. Ne diyebiliriz ki? Daha sonra zaten bu müzikler, işte Mozarap dediğimiz İber Yarımadası'na giden bu ayinler, liturji işte biçimi, şarkılar. Mesela onlar da Süryanice. Mesela ben niye söylüyorum? Süryanice, bu bildiğiniz ilahiler aslında Hristiyanlara bir şekilde Avrupa'daki Hristiyanlara ilham kaynağı olmuş. Haçlı seferleri işte olduğu zaman, Kudüs'e geldikleri zamanlarda, ondan sonra işte bildiğiniz bu Büyük İskender zamanında bunlar alıyorlar, müzikleri de rahiplerle beraber götürüyorlar. Mesela bu dediğiniz Ambrozyan müzikleri var. Bir dinlerseniz çok güzel. Onlarda hep makam var. Makam var. Bildiğiniz Süryanice, Yezidi, işte Kürt Hristiyanlarının orada Mezopotamya'da söylediği ezgiler. Müthiş. Karışım zaten yıllardır var aslında diyorsunuz. Bu hiç ayrılmayan bir şey. Hatta onlarda da bu temel var ama işte o bir şekilde Bach, Mozart gibi müziği teorisini daha doğrusu geliştiren kişiler bu komalardan sıyrılıp, çünkü herhalde tam uyum sağlayamadılar diye düşünüyorum. Yani onlar zor geldi. Onlara armonizasyonunu da yapmak da zor geldi ve ya bunları atalım da rahat şöyle armonize yapalım diye düşündüler. Çünkü o senfoni orkestrasını hani kolay kolay bir arada tınlatmak çok kolay değil o koma seslerle diye düşünüyorum. Kulakları da tam uymadığı için. İlginç bir karışım ama yani bunun ortasındasınız şu anda. Peki bununla alakalı konserleriniz oluyor mu? Böyle siz hem opera söylediğiniz, bir yandan başka bir şeyler söylediğiniz, armoni edilden bir örnek izleme şansımız var mı beraber? Çok mutlu olurum böyle bir şansımız varsa. Olabilir aslında. Yani olabilir, evet. Sizin YouTube kanalınız açık şu anda önümde. Öyle mi? Siz de görebilirsiniz isterseniz. Şöyle bakıyorum, Instagram adresiniz, tüm her şey de burada. İsterseniz hepsinden bahsedelim. Instagram'ınız sizin yakın zamanda galiba bir problem mi olmuştu? Ya, öyle bir şey. Sormayın, hacklendi maalesef. Benim bu hacklenmekle ilgili bir sorunum Probleminiz var. Aman bir daha hiçbir şeye tıklamayın. Hiçbir şeye tıklamayın. Sadece açın hesabınızı. Başka bir şey yapmayın. Şu an Instagram üzerinde Pervin Çakar olarak aynen duruyor değil mi hesabınız? Pervin.Çakar, evet.
Pervin.Çakar. Onu da duyuralım izleyicilerimize de hani yanlış şeyleri takip etmesinler. Sizin kanalınızda mı bütün videolarınız? İzleyeceğimiz videolar yoksa başka yerden mi bakalım? Ne istersiniz? Yani siz bilirsiniz ama ben böyle kendimi seyretmeyi bile hiç sevmiyorum. Ben bayılırım. Hatta söyleyen kişiyle izlemeye daha da bayılıyorum. Hangisini izleyelim? Bize neler önerirsiniz böyle beraber izleyeceğimiz? Yani opera mı istersiniz? Bir tane opera izleyelim. Bir tane de Kürtçe olabilir. Nasıl? İkisinden de birer örnek görelim. Çok mutlu oluruz. Tamam. Tamam. Şöyle ben açayım bakalım. Videolara gireyim. Gelin beraber seçelim. Şimdi burada neler var? Burada bir olabilir opera. Orada şimdi hangisi? Montserrat Caballé ile tanışmıştım bu arada. İspanya'da. Montserrat Caballé ile tanışmıştınız. Hangisi acaba? Şu aşağıda mı? Caranome Irreguletto. Acaba hangi video? Çok video var tabii burada. Bulmam da. Orada oynatmalarda olması lazım. Ha oynatma listelerinden hemen bakalım. Oynatma listelerini ayırmıştım. Evet. Ermenice var, Türkçe var, opera var. Hı. Opera, o zaman operaya giriyorum şimdi. Orada olması lazım. Ha bak bu şey mesela. Leyla Gencer opera yarışmasından bu. Leyla Gencer opera yarışması. Bunu izleyelim mi? Tamam olur. Biraz uzaktan mı çekeyim acaba? Yok, yakından da geliyor. Yani sizle beraber izleyecek olmak harika. Yani istediğiniz gibi durdurabilirsiniz, detay verebilirsiniz. O sahnedeki ruh haliniz, hissettikleriniz, belki teknikle canınız ne isterse. Bizim için de bir masterclass çalışma olur bu sizinle yaptığımız en azından. Estağfurullah. Harika olur. Burası neresi? Burası Aya İrini. Aya İrini'nin içinde siz muhteşem bir akustik ya. Borusan çalıyor orada. Konserin finali. Yani yarışmanın finali. Yarışmanın finali. Of. Herkes hazır şu anda. Tuşa basıldığı anda siz de hazırsınız. Müthiş bir. Evet, tam hazır. Mikrofon var mı önünüzde burada? Hayır. Gerçekten mi? Hiç kimsede mikrofon yok mu yoksa? Sahnedeki orkestra. Bu nasıl bir ses ya? Müthiş. Müthiş gerçekten. Wow, şaheser bu. Harika. Geliyor. Bu İtalya macerasından önce mi? Sonra mı? Yok, sonra 2010 yılı. 2010 ben İtalya'ya ne zaman gittim? 2004-2005 senesi. O bayağı sonra tabii. Bayağı, evet. Kamera geliyor şimdi, yaklaşacak. Siz daha çok fazla mimiklerinizi ve yüzünüzü göreceğiz şimdi. Tanrım. Küpeler, kıyafetler sizin tercihiniz mi? Evet. Yani yoksa hani bu opera şarkının söylendiği operanın kıyafetleri mi? Yani hayır. Bunu ben seçtim. Bir de İtalyanlar hiç sevmez moru. Neden peki moru seçtiniz? Uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar. Ama bana hep uğur getirdi nedense. Allah Allah. Güzel ama yakışmış size. Size yakışıyor mor renk. O ayrı bir durum da. Mesela küpeleriniz oldukça büyük. Siz böyle seviyor musunuz büyük küpeler takmayı sahnede? Aslında seviyorum, evet. Farkında değil misiniz gibi, şu an fark etmişsiniz gibi söylediniz. Evet, aynen şimdi fark ettim. Çok iyi. Ya, oldukça büyük küpeler. Bu sahnede daha ihtişamlı durduğunu mu düşünüyorsunuz? Ne hissettiriyor Evet, biraz size? fazla mesela fazla makyaj yapılır, işte allık fazla sürülür ya da işte daha büyük olsun ki karşıdan işte sizi dinleyenler sizi daha iyi görebilsinler diye aslında. Güzel. Acaba bunun için mi düşünmüşüm? Fark edilmeyi arttırmak için. Tabii arkanızda da bir 50 kişi senfoni orkestrası tutuyor. Bir sürü insan var. Arasında başka bir renk,
başka bir görüntü oluşması. Peki tamam, çok fazla zorlamıyorum. Devam ediyorum. İnanılmaz rahatsınız ya söylerken. Müthiş bir rahatlığınız var, akıcılığınız var ve çok yumuşak bir ses renginiz var. Her ne kadar çok kuvvetli bir ses çıkarsanız da o yumuşaklık kaybolmuyor. Ya bir de bana sorun onu oradayken. Çünkü Öyle mi? Neden? herkes bana bunu söylüyor nedense. Aa, ne kadar Aa. rahat bir ses, öyle gidiyor falan ama gerçekten bilmiyorum, ben hiç farkına varmadım ama hep böyle eserin içindeyim, işte düşünüyorum şu sesi şöyle yapsam mı, böyle yapayım, devamlı ama devamlı düşünüyorum yani. Sürekli o söyleme pozisyonları aklınızda, böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, Ya, böyle mi yapayım? aslında evet, bu belki karşı tarafa yansımıyordur çok fazla. Yok, ama yansımıyor. Hiç ne yazık yansımıyor. ki düşünmek zorundayım. O zaman aslında keşke şöyle bir olsa. Belki ileride bu olabilir. Bir de sizin beyninizin içini yansıtan bir ekran daha olsa. Ya, Hani ne yapıyor? Hiç sormayın onu. Orada başka... Bir sürü Acayip. insan beni eleştirir o konuda. Şey derler, çok fazla düşünüyorsun ya da çok fazla detaycısın derler mesela. Biraz daha bırak kendini falan derler. Biraz bunu düşünmeliyim galiba. Evet. ama burada öyle gözükmüyor. En azından dışarı verdiğiniz enerji öyle düşünen bir enerji değil. Ya Son o derece gün rahat bir enerji. inanılmaz bir gündü. Bilmiyorum. Yani acayip bir enerji vardı. Yani sanki böyle, ya evet, bir şeyler olacak o gün ama ne olacak bilmiyorum ama güzel geçecek. Ya ne acayip bir şey değil mi ya? Ne acayip bir şey. O gün mesela çok farklı bir ruh halinde de olabilirsiniz. Kendinizi iyi de hissetmeyebilirsiniz. O zaman nasıl motive ediyorsunuz kendinizi? Veya her şey iyi gidiyor mu? Ya istemediğiniz şeylerle karşılaşıyor musunuz bir anda? Tabii ki. Mesela bir kez unuttum bir yarışmada. Sözü Gitti. unuttum. Ne yaptınız oraya? Lay 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 lay. Sahnedeyim, böyle duruyorum. Herkes O kadar. bana bakıyor. Finaldeyiz. Aman Allah ya dedim. Rabbi. Birinci olacakken kaldım dedim. Aynen böyle dedim kendime. Tekrar alma şansınız olmadı mı? Gitti yani. Şöyle bir şey var. Bir şey daha söyleyeceğim size. Tabii. Neyi düşünürseniz o size gelir. Neyi düşünürseniz. Yani kelimelerin, cümlelerin şeyine inanıyorum ben. Hani bu sihrine inanıyorum. Yok ben yapamayacağım dediğiniz zaman bitiyor zaten o iş. Ama ben bunu alacağım, kazanacağım, yapacağım dediğiniz zaman, içinizden kendinizi böyle telkin ettiğiniz zaman oluyor bir şeyler. O gün ne olduysa bir şey böyle gitmedi, gitmeyecek falan diye düşündüm. Orada takılı kaldım burada. Sadece söz unutmayla mı ilgili sıkıntı yaşadınız hayatınız boyunca? Söz unutmadım aslında da ikinci varyasyona girerken Arya'nın birinci varyasyonu yaptım diye durdum. Aynısını yaptım diye. Aslında böyle bir şey yani. Yani ne olduysa sonra ben dedim ki özür dilerim. Tekrar söyleme şansım varsa çok sevinirim dedim. Var dediler. Orada hatta bir bayan vardı. Ağladı benim yüzümden. Önümde bizi bekliyor. Şey de var. İnsanlar da bize bakıyor. Finaldeyiz. Of ya. Çok peki tekrar olunca sorun oldu mu? Birincilik geldi mi? Ama özel ödül aldım orada. Özel ödül geldi. Peki böyle sahnedeyken, yani La Scala'da söylerken böyle yaşadığınız şeyler oldu mu? Yani hani ne yaptım falan böyle. Yok. Oluyor mu yoksa hayır orada mükemmel olmak imkansız. Yani inanılmaz. Tak tak bu kadar yani. Bir de İtalyan seyircinin hep şey olduğu söylenir. Yani kültüre çok iyi hakim oldukları için oldukça sert olduğu, beğenmediği bir şeyi çok direkt tepkiyle dile getirdiği gibi böyle şeyler de vardır yıllardır. Öyle midir? Öyle var. Şöyle mesela ortalama gittiğini düşünün operanın o gün. Alkışlarlar. Şey yapmaz, yuhalamazlar çok fazla.
Ama böyle bir sesi çok iyi veremediğiniz zaman hiç yani Acıma yok. acımazlar kesinlikle. Acıma Neyse o zaman biz iyiyiz ya. Böyle hani takılıyoruz biliyorsunuz kafamıza göre. Detoneler yüzüyor bizde ama hani problem eden yok yani. Devam. Yani türle alakalı işte operada böyle bir daha sert bir izleyicinin beklediği bir şey var. Sizin çok büyük vaktinizi de almak istemiyorum. Böyle bir tane de sizin okuduğunuz evet Kürtçe ne isterseniz hangi dilde okursanız ama hani biraz makamsal olan bir şey de dinlemek isterim. Hangisini Şimdi burada isterseniz. Orada şey var. CRR'nin mesela Gomidas Devreşe Evdi Destanı var mesela. O olabilir belki. Hangi playlistedir şu anda o? Kürtçe'de olması lazım. Şurada görüyorum ama ikinci kısımda. Tamam, Kürtçe. Burada mı? Arıt mesela. Arıt. Burası neresi? Burası Stuttgart'ta. Stuttgart'ta. Hadi bakalım. Tamam, siz bu arada şu an artık Almanya'dasınız. İtalya serüveni bitti. İtalya'ya şu an gidip geliyorum ama yani konser ya da bir şey olursa evet. Konser olursa gidiyoruz. Almanya'da yaşamaya devam ediyorsunuz. Almanya'da burada yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Tamam. Bu yakın bir zaman mı bu kayıt? Evet, bu geçen sene falan olmalı. Geçen sene. Yani Covid'den öncesi. Covid öncesi. Geldi fasolla. Bir şey söyleyebilir miyim? Acaba bir önceki kayıt Leyla Gencer 2010 yılları dediniz değil mi? O sahneye biraz önce izlediniz. Bu 2019. Ya ses kayıt kalitesinden mi fark var? Tam bilemeyebilirim ama size şöyle sormak istiyorum. Renginiz daha kuvvetli hale gelmiş 9 yılda. Aynen. Çok güçlü ve sertleşmiş yani o eskiden daha romantik bir okuyuşunuz varmış gibi gözüküyor. Daha balyoz gibi sesler geliyor şimdi. Bu 9 senede kattığınız bir şey mi kendinize yoksa hani bu eserle alakalı mı? Fiziksel olduğunu düşünüyorum. Yaş itibariyle işte ondan sonra ne bileyim işte bir şekilde vücut değişim gösteriyor her şeye. Negatif ya da pozitif anlamda. Bir de benim bir oğlum oldu. Ne güzel, Allah bağışlasın. Kaç yaşında? Evet, şu an 5 yaşında. Onun da Maşallah. bir etkisi var tabii ki ses tellerine, hormonlara. Olumlu olumsuz anlamda mı? Ne anlamda etkisi oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Ses renginde bir derinlik oluyor. Derinlik kazanıyor. Tabii. Mesela ben normalde lirik lejer dediğimiz işte lirik koloratür sopranoyum. Ama şu an mesela dramatik koloratür eserlerinde söyleyebiliyorsunuz. Şu an. Hatta lirik de söyleyebilirim yani. Öyle değişik bir şeye girdi sesim diyebilirim yani. Orijinal. Ama eserleri söylerken onu çok hissediyorum yani. Çünkü kendi ana dilim yani. Daha dramatikleşmesi doğal yani aslında. Kesinlikle doğal. Haliyle daha farklı bir ifade ama bunu fark etmiş olmanız güzel. Ya bu çok keyifli bir şey ya. Evet. Yani bu değişimi görmek ve bunu yorumlamaya çalışmak, sizden bunu birebir sizin ağzınızdan duymak sadece benim için değil. Ben bundan çok keyif alıyorum ama istiyorum ki böyle 15-14 yaşındaki çocuklar da böyle oluyor demek ki. Bak insan ne kadar değişiyor. Gerçekten çocuk yapınca öyle mi oluyormuş? Bu bilgiler çünkü çok keyifli bilgiler, çok özel bilgiler. Yani mesela 18 yaşındaki bir sesle 25 ya da 35 yaşındaki bir ses aynı olamaz. Yani 60 ses telleri aynı ama işte fiziksel değişimler oluyor insanda. Enstrüman değişiyor.
Tabii Enstrüman ki. değişiyor. Fizik Evet. değişiyor. Çok ilginç. Güzel. Güzel. Size bir efsaneyi de sorabilir miyim? Hani şu çok klasiktir ya. Atıyorum işte Luciano Pavarotti Hı hı. bir gençlik yıllarının kaydı var. Bir de Evet. üstüne 30 kilo Tabii. 40 kilo koyduktan sonrakinin kaydı var. Şimdi bu kilo hakikaten etkili oluyor mu? Özellikle Oluyor. diyafram, ses Kesinlikle. rengi gerçekten Oluyor. oluyor mu? Oluyor. Mesela Hmm. Deborah Voigt diye bir tane soprano var. Metropolitan'da söyleyen. Eskiden Hı Wagner falan söylerdi mesela. hı. Aşırı şişmandı. Aşırı Hmm. şişmanlığından dolayı çok eleştiri aldı. Şeylerden. Hmm. Müzik eleştirmenlerinden, işte herkesten. Kadıncağız gitti, midesini aldırdı. Yani şey yaptı. Aldırdı. Ameliyat yaptırdı. Şimdi sesi yok. Aa, Sesi gitti. Tabii. Strauss, Wagner söyleyen ses bir anda bitti yani hayatı. Kariyer hayatı bitti. kariyer bitti yani. O radde bitti. Tabii tabii. Ninni bile söyleyemiyor neredeyse yani. O seviyeye Çok geldi. önemli çünkü diyafram işte o ne bileyim appoggio dediğimiz yani support dediğimiz o Hı destek aldığınız hı. yerler, Hı. kaslar bir şekilde değişiyor ameliyat olduktan sonra. Mesela kadınların işte doğum yaparken özellikle normal doğum yapmaları çok çok önemli. İşte sezaryendense çünkü kesilen yerler biliyorsunuz yani. O yüzden Vay vay çok çok vay vay. önemli bunlar. Tabii. Nasıl detaylar ya. Yani Evet. diyet yapmalar, işte Pavarotti'nin işte kiloları. Yani ne bileyim belki zayıflasaydı belki sesi daha farklı bir yere gidecekti yani. Hı hı. Var bu. Ben inanıyorum Bir yani sürü fiziksel özelliği şeylere. var. Hı hı. Güzel, çok ilginç. Ya ama okuma akışınızda hiçbir değişiklik yok. O sizinle beraber gelen sizin bir karakter özelliğiniz gibi sesinizde yani. Değil Hiç mi? kesilmeyen bir akış var böyle okuduğunuz şeyde. O müthiş bir duygu veriyor insana. Yani kapılma hissi orada geliyor bence sesinize. Çok İnsanlara yani teşekkür ederim. Çok sevindim giriyor. Evet, söylemeyi. Çok. gerçekten Yani, öyle. O çok kıymetli bir duygu. O hani neyle alakalı bilmiyorum yani. Ruhsal hangi temayla alakalı da bilmiyorum. Bir insan çok duygusal olabilir ama akışkanlık başka bir hikayedir yani. O hı hı. Belki bilmiyorum. de Ben ses renginin o şekilde olmasından da olabilir yani. Sesinde işte bir takım tınılar var, armonikler var mesela onlar. Hani böyle öğretmenim şey derdi hep şıkı şıkı yapacak derdi hep. ha, şıkır 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 ve şıkır ses gelmesi lazım derdi hep. ya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben bu arada ekranda sizi aman Allah'ım size göstermedim mi? Son izlediğim şeyi sadece Hiç siz duruyor. önemli ben orada Hayır, kendimi görmüş gibi oldum. ya şahanesiniz. Ben izliyordum çünkü kendi kendime izliyorum. Siz de izliyorsunuz sanıyordum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Valla gerçekten sizinle buluştuğum için çok mutluyum. Birçok yani bu kadar güzel bir kariyer. Hani bundan sonra ne hedefliyorsunuz diye sormak isterim. Bilmiyorum bir okul açmayı düşünür müsünüz? Sizin gibi bilgili Yani insanların çünkü bir sonraki nesle de faydalı olabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Yani çok istiyorum aslında. Yani opera eğitimi vermeyi hiç bugüne kadar düşünmedim. Hep kendi sesimle uğraştım. Kendi sesimi geliştirmek için Hı hı. çabaladım, mücadele ettim. Fakat birçok mesela kendi bölgemizden işte öğrenciler olsun, yetenekler olsun devamlı benimle iletişime geçiyorlar. Hı hı. İlham alanlar çok fazla. İşte sizin gibi söylemek istiyoruz falan diyenler. Yani onları etkilemek de çok güzel bir şey. Hı Onlara tabii ki yardımcı olmak istiyorum. hı. E, Bilmiyorum yani ileride mesela bir okulun açılması ama ikisinin bir arada olması lazım. Halk müziği bizim için çok çok önemli bence. Ben hep buna inanıyorum. Yani tabii ki Batı müziği bizim zemin dediğimiz almamız gereken ilk şey olması lazım. Daha sonra bunun üzerine tabii ki halk müziği. Halk müziğiyle zaten doğuyoruz biz. Hı hı. O gırtlak, o yapı, o her şey, o bütün özellikler var zaten bizde. Çünkü Hı onu hı. duyuyoruz biz bebeklikten itibaren. Şimdi Ama eğitim çok önemli yani. hazır bebeklik demişken ben gelen bütün konuklarımdan böyle bir şimdi sizde 5 yaşında bir evladınız var. Böyle sizin güzel sesinizden acaba bir ninni dinleme şansımız olur Olur. mu?
Olabilir mi? Farklı bir şey dinlesinler. Burada bir yerde bir ninni mi olacaktı sanki? Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. 5 sene geçmiş gerçi, artık ninni dönemi de geçmiştir ama. Sizin için. Tamam. Aha, varmış. Acaba ses alabiliyor muyum sizden? Sol. Bir saniye hemen. Hemen piyanomu açayım. Bir saniye lütfen. Bir sol verelim hemen. Keşke absolut olsaydım da size hemen sol diye verseydim. Aynen. Benim bir arkadaşım var öyle. Olmayın diyor. Bütün her şeyi duyuyorum ya Rabbim diyor. Geçen çok ilginç bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Absolut kulakların yaş ilerledikçe ton kaybettiklerini duydum. Bakın belli bir yaştan sonra, 55'lerden sonra her şeyi farz edin yarım ton aşağıda duyuyorlar. Ya do diyor ama artık o si bemol. Mesela. O çok kötü bir şeymiş o da. Onu fark ediyorlarmış. Si bemol duyduklarını dışarı do söylüyorlarmış ondan sonra. Ama kendileri büyük bir sorun yaşıyorlar. Çünkü sesleri hep çevirmek zorundalar. Dur hemen bir saniye halledeyim. Sol. Sol dışarıda vereyim. Peki evladınız sizi dinlediğinde şu an 5 yaşlarında böyle şeyler söylemeye başladı mı? Çünkü siz böyle pozisyonda söylüyorsunuz sürekli hani şarkıları. Yani o da bu şekilde falan mı söylüyor hani çocuk şarkısı söylediğinde? Yok öyle söylemiyor ama o da ezberlemeye başladı. Hatta onu çekiyorum özellikle. Benim ona söylediğim stranları, şarkıları o da tekrarlamaya başladı. Tekrarlamaya çalışıyor. Pervin Hanım çok teşekkür ederim bugün burada oldunuz. Ben teşekkür ederim. Büyük mutluluk duydum. Bilgilerinizi bizle paylaştınız. Eminim sizi izleyen bütün genç arkadaşlar da sizin bu ilham veren hayat öykünüzden etkilenmişlerdir. Sizin yandınız şimdi ama size daha çok kişi ulaşacak. Ya ben de çok istiyordum da falan filan da şöyle olsa olur mu diye. Artık Instagram'dan, YouTube'dan sayfaları var Pervin Hanım'ın. Oradan lütfen takip edin. Size teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Beni yayına aldığınız için. Sizi zevkle izliyorum, takip ediyorum. Özellikle gençlerle olan ses analizlerinizi takip ediyorum. Onlara ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bence. Yani pozitif şeyler duyuyorlar. Biliyorsunuz yani pozitif bir şeyler duyabilmek de çok zor herkesten. Haklısınız. Bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben beğeniyle takip ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Sevgi, selamlar, saygılar. Takipçiniziz. YouTube'da bütün videolarınızı izliyoruz. Lütfen daha çok video yükleyin kanalınıza. Tamam, inşallah. İnşallah da pandemi sonrasında sizi inşallah canlı izleme şansımız olur. Çok bu kadar. En büyük hayalim şu an o diyebilirim yani. Sahneye çıkmak tekrar. İnşallah. Saygılar, görüşmek üzere. Sevgiler, görüşmek üzere.